Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evet, bugün sizlere öyle bir kurabiye tarifi hazırladım ki böyle kum gibi dağılan ve ağzınızda eriyecek bir kurabiye tarifi oldu. Hem de uzun süre asla bayatlamayan ve ilk günkü gibi tazeliğini koruyan. Evet, fazla da kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Tarifimin yapılışına geçmek istiyorum. Buyurun hep birlikte tarifimizin yapılışına geçelim. Evet, kabımın içine önce bir su bardağı sıvı yağımı alıyorum. Üzerine bir çay bardağı tahinimi de alıyorum. Sizler isterseniz bir su bardağı tahin de kullanabilirsiniz. Ben fazla tahin kokusu sevmediğim için bir çay bardağı kullanıyorum. Bunu da belirtmiş olayım. Üzerine bir su bardağı da robottan geçirilmiş cevizimi ilave ediyorum. Bir paket kabartma tozu ilave ediyorum. Bir su bardağı şeker ilave ediyorum. Bir su bardağından biraz eksik kavrulmuş kadayıf ilave ediyorum. Ve kabımın içine almış olduğum malzemelerimi bir karıştırıyorum unumu almadan önce. Kurabiyemizde yumurta ve katı yağ kullanmıyoruz arkadaşlar. Şimdi unumu ilave ediyorum. Burada 3 bardak unum var. Böyle kontrollü bir şekilde ilave edip yoğuracağım. Sizler de ununuzu kontrollü bir şekilde ilave edip yoğurun. Çünkü neden derseniz unumuzun kalitesinden kalitesine kullanmış olduğumuz un miktarında değişiklik gösterebiliyor. Biraz daha un ilave ediyorum. Şimdi hamurumu pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğuracağım. Başka da un ilave etmeyeceğim. 3 bardak unumun da 2,5 su bardağını kullanmış oldum. Bunu da belirtmiş olayım. Evet, hamurumu pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğurdum. Toplu dağılmayan bir hamur elde ettim. Burada da hemen bir püf noktası vermek istiyorum. Kesinlikle hamurumuzun toplu olması lazım, dağılmaması lazım. Yoksa kurabiyemizin şeklini veremeyiz arkadaşlar. Şimdi böyle bir dondurma kaşığımla şeklini veriyorum. Böyle bu şekilde yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimin içine alıyorum. Eğer sizlerin böyle bir dondurma kaşığı yoksa elinizle de şekil verebilirsiniz kurabiyenize. Şart değil yani böyle bir dondurma kaşığınızın olması. Şimdi hepsini sizlere gösterdiğim gibi şeklini verip bitireceğim. Evet, hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitirdim. Şimdi kurabiyemi fırınıma ayarlayıp pişmeye bırakacağım. Alt üst fan ayarlı önceden ısıtılmış 190 derece fırınımda kurabiyelerimi yaklaşık 20-25 dakika kadar pişireceğim. Yine de sizler kontrollü pişirin. Çünkü neden derseniz fırından fırına pişirme süresinde değişiklik gösterebiliyor. Kurabiyelerim pişti. Daha yeni fırınımdan aldım. Hemen bunu da belirteyim arkadaşlar. Kurabiyemiz normal kurabiyeler gibi böyle çok kızarmayacak. Hafif üzeri pembeleşince fırınımızdan alacağız. Ama almadan önce bir kürdan yardımıyla kontrol edin pişip pişmediğini. Ondan sonra kurabiyenizi alın. Şimdi kurabiyelerim tamamen soğusun. Soğuduktan sonra servis tabağımın içine alıp iç dokusunu da sizlerle paylaşacağım. Kurabiyelerim tamamen soğudu ve dinlendi. Şimdi hemen böyle servis tabağımın içine alıyorum.
Hemen böyle tepsime alıp kurabiyemi getiriyorum. Hemen böyle bir tanesini alıp iç dokusuna geçmek istiyorum. Yani bakar mısınız? Kum gibi dağılan kıyır kıyır bir kurabiye tarifi oldu kesinlikle. Asla abartmıyorum, kendim yaptım diye de söylemiyorum. Böyle yakından da gösteriyorum ki iyice görün diye kum gibi dağılan bir kurabiye tarifi olduğunu kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Benim çok beğendiğim bir kurabiye tarifi. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Çünkü asla beğenilmeyecek bir kurabiye değil. Bundan da kesinlikle emin olabilirsiniz. Evet, bugünkü tarifim de buraya kadardı. Sizler böyle tarifimin son dakikalarını izlerken ben de sizlere yavaş yavaş veda edeyim. Tarifimle alakalı aklınıza takılan sorularınız olursa yorumlar kısmına yazarsanız elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Ve beni buraya kadar da izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz bir tıkla ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız bundan sonraki gelecekteki bütün tariflerimden de haberdar olursunuz. Ve tariflerimi de beğeniyorsanız sosyal medyalarınızda ve sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.